Alize'den merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Alize Angora Gold ipliğimiz ve zırh örgüsü. Evet, hırka örmeyi çok seviyoruz. Alize Angora Gold ipliğimizi de 2 kat yaparak hırka bir efsane oldu. Yani herkesin bir hırkası olmalı diye düşünüyorum. Çünkü harika oldu. Burada olmalısınız ki bu hissi hissedebilirsiniz. Evet, Alize Angora Gold ipliğimizi 2 kat yaptık. Zırh örgüsüyle her yaşa göre çalıştık. Böyle benim gibi orta yaş, bir tık uzun, biraz büyük, daha geniş. Yine gençler için daha kısa. Onlar biliyorsunuz daha kısayı seviyor. Kollar kısa. Yine böyle hani kol kısa ama yana doğru ilmek çıkarak kol takma falan yok. Bu da çok hoş oldu. Böyle bir yelek hırka arası bir form. Çok güzel oldu. Daha belde. Yine genç çok sever. Bir de yine biz örmüştük. Tabii hepsini toparladık. Konu olarak zırh olunca Alize Angora Gold simli ipliğimize de zırh örgü o kadar yakıştı ki arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Yumuşacık. Bunu tek kat ördük ama. Bu tek kat. Hani isterseniz tek kat da örebilirsiniz. İsterseniz 2 kat da örebilirsiniz. Hangisini isterseniz hepsi çok güzel oluyor arkadaşlar. Mesela bu tek kat. Evet, teknik bölüme geçiyorum. Bütün detayları sizlerle orada paylaşayım arkadaşlar. Sizler de kendinize uyan formu, modeli çalışırsınız. Evet, biz öneriyoruz. Örmesi sizden arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, zırh örneği ile çalışmış olduğumuz farklı modelleri tek tek sizlerle paylaşacağım. Hepsinin püf noktalarını vereceğim. Öncelikle bu hırkadan başlamak istiyorum. Böyle kısa bir hırka örmek isterseniz 4 yumak kullandık arkadaşlar. Alize Angora Gold ipliğimizi 2 kat yaparak 4 yumak ile bu hırkayı örebiliriz. Şimdi ben 2 kat yaptığımızda hangi şişleri kullanıyoruz, nasıl örüyoruz? Zırh örneğini öğreteceğim. Burada ben kısa hırkanın örneklerini vermek istiyorum öncelikle. Sonra diğer bütün gördüğünüz hırkaların, yeleklerin ölçülerini, sayılarını vereceğim arkadaşlar. Şimdi bu hırkada biz 50 santim yani 117 ilmek arkada attık. Şurada arkası 117 ilmek ve 50 santim. Önler 25'er santim, 25, 25 ve 61 ilmek. 61 ilmek, 61 ilmek başlandı. Burada şöyle bir ekrana vereyim. Bunların resimlerini arkadaşlar telefondan çekerek sonra çıktı alırsınız ve ölçülere göre ilmek sayıları hepsi veriliyor. Ona göre örersiniz. Evet arkadaşlar, kol için 77 ilmek başlıyoruz. Çevresi 32 santim. Ve 26 santim gibi bir şurada yüksekliğimiz var kol evi için. Burada kol evinin kesmeyi, yaka kesmeyi hepsini şimdi ben size göstereceğim. 4 yumak dedik. 3 ve 7 numaralı şiş kullanıyoruz arkadaşlar. 3 ve 7. Şişimizin teki 3, diğeri 7. Hemen başlıyorum şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çalışmamız için 7 milimlik ve 3 milimlik şiş kullanıyoruz. Farklı 2 şiş ile örüyoruz. Zırh örgüsünü zaten çoğunuz çok iyi biliyor. Kalın olan şişimizde tek sayı olmak üzere ilmeğimizi başlıyoruz. Sizler kendinize ölçerek veya kendinize olan bir giysiye, hırkaya ölçerek ilmeklerinizi başlamalısınız arkadaşlar. Böyle bir 20 ilmek başlayın. Örün biraz, çıkarın şişten, ölçün kendinize olan giysiye. Ona göre ilmek sayısını bulmuş olursunuz arkadaşlar. 11 ilmekle ben size örneği anlatayım. Evet arkadaşlar, 11 ilmek üzerinden size örneği anlatayım. Şimdi normalde düz ilmek ve ters ilmek. Örgümüz aynı lastik gibi düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek örüyoruz. Tek farkı farklı şiş numaraları ve bir farklı alma yöntemimiz var, düz ilmeği. Şimdi kenarlardaki ilmekleri düz örgü denk geldiğinde şu şekilde alıyoruz. Bu şekilde. Şişimizi buradan değil, buradan geçirerek örüyoruz. Düz, ters. İpliğimi arkaya atıyorum. Şimdi düz örerken zırh örgünün en önemli özelliği bu ilmeğin arasından şişimi arkaya doğru geçiriyorum ve örüyorum. İpliğimi öne alıyorum. Ters. İpliğimi arkaya atıyorum. Şu şekilde düz örüyorum. İçten şişimi geçirerek. Düz örgüyü farklı şekilde örenler mutlaka böyle örerse sonuca ulaşır. Yoksa
aynı görünümü yakalayamaz arkadaşlar. Evet, son düzdeyim. Son düz ilmeğimi de içine geçirerek değil, bu şekilde alıyorum. Bu şekilde son düz ilmeğimi ördüm. Çünkü kenarın böyle düzgün olabilmesi için. Yoksa kenarları da zırh örer gibi düz içten örersek kenarlar düzgün olmaz. Şimdi ters ilmeği görüyorum ve normal ters örüyorum. Bakın şişlerim hep farklı devam ediyor. Yine ipimi arkaya atıyorum. Burada içten arkaya doğru geçirdim. Düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Ters. Evet, bütün çalışma bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bakın zırh örneği ortaya çıkmaya başladı. Şimdi yine düz ilmek olduğu için bu şekilde kenara örüyorum. Kenarın düzgün olması için ters ilmeğimi örüyorum. Aradaki düzleri hep içten arkaya geçirerek böyle örmeye devam ediyorum. Hırkayı uzun istiyorsanız boyunu uzun örerek, kısa istiyorsanız istediğiniz uzunlukta bunu örerek şeye geliyoruz. Şimdi kol evi ve yaka kesmeye kadar örüyorsunuz. Aynı şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi ön için 61 ilmek siz başladınız. Ben 11 ilmek üzerinden örneği gösterdim. Siz 61 ilmekle başlayıp 28 santim bu kol altına kadar ördünüz arkadaşlar. Şimdi kol evini kesmeyi gösteriyorum ama benim örgüm o kadar uzun değil. Biz sadece şurada kol evini göstermek için böyle başladık. Şimdi arkadaşlar kol evinde 6 ilmek kapatıyoruz. 6 ilmeği keseceğiz dümdüz. Hemen kesiyorum. Tabii kolda da aynı şekilde. Evet, şu anda zırh örgüyü bırakıyorum. Kesme işlemi yapıyorum. Bir ilmeğimi ördüm. İkinciyi ördüm. Üzerinden atlatıyorum. Bir ilmek kesmiş oldum. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane ilmeği kestim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 6 tane ilmeğimizi kapattık. Şuna dikkat etmeliyiz. Kapatma işlemini, kesme işlemini ince şişle yapabiliriz. Hani çok büyük kalmasın diye. Şimdi şuradaki kesmeye başlıyoruz. Şimdi bu birinci ilmeğim. 2'yi ördüm. Normal örneğimi örüyorum artık. 3. Dönmüş. 2'yi ördüm. 3 4 ve 5 tane ilmeği ördüm arkadaşlar. 6 tane kestim, 5 tane ördüm. Evet, şimdi 3 tane ilmeği birlikte keseceğiz arkadaşlar. Ters, düz ve ters. İpliğimi öne aldım. Ters, düz, ters. Üçünü birlikte alarak ve birlikte çıkararak tek bir ilmek yaptım. Kesmiş oldum. Yani şurada kesmeyi yaptım. Ama 5 tane ilmek ördüm. Şimdi ipliğimi arkaya attım. Yine örneğime devam ederek yakaya doğru geliyorum. Yaka kesmeyi de göstereceğim şimdi. Yaka kesimini göstereyim. Yakayı isterseniz hani aynı anda kesin. İsterseniz çok açık olmasını istemeyenler 1-2 santim bunu önce keser. Onu sonra keser. O sizin tercihiniz. Şimdi 8 ilmek bıraktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek bıraktım. Biraz önce ne yapmıştım? İpliğimi öne alıp 3 ilmeği birlikte almıştım. Yine aynı şey yapıyorum. 1, 2, 3. 3 ilmeği böyle ters örgü şeklinde kestim. Şimdi ipliğimi arkaya atıp normal 5 tane kalan ilmeği zırh örgüyle örüyorum. Ama kenarı şu şekilde düz örüyorum.
düzgün olması için. Bir de şunu göstereyim arkadaşlar. Şimdi burada boş da alabilirsiniz. Hani şu ön bölüme gelen tarafı ilmeği giderken düz önde boş alırsınız. Arkada örersiniz. Önde boş, arkada örersiniz. Bu şekilde olur. Ama ben hani kafanız karışmasın şimdi zırhta oraya girmeyeyim diye normal örüyorum. Bu da olur, bu da olur. Evet arkadaşlar, şimdi bu gösterdiğim kesme işlemini bir sıra yaptık. Çeviriyorum arkasını. Normal örüyorum bir sıra. Çeviriyorum 2. Çeviriyorum 3. Hiçbir şey yapmadan normal örüyoruz. 3 sırada bir aynı gösterdiğim kesme işlemini yapıyoruz. 3 sıra örüyoruz, bir kesme. 3 sıra örüyoruz, bir kesme. Kesmeler hep düz yönde olacak arkadaşlar. Evet, bu şekilde ilerliyoruz. Evet arkadaşlar, iki yönde de kesmeye devam ediyoruz. 11 ilmeğimiz kalana kadar. Şurada 11 ilmeğimiz kalacak. Şu bölümde. Bakın. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın kesme kenarını göstereyim. İkisini de göstermiş olayım diye böyle yaptım. Örmezseniz böyle olacak. Şimdi burada şimdi yine bakın böyle kesmeye devam ettik. En son bölümü göstereyim size. Şu düz ilmeğimi ördüm. Şimdi düz ilmeğimi ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. Yine 3 ilmeği birlikte aldım. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde bakın 5 tane ördüm. 3'ünü bir aldım, kestim. Burada yine 5 ilmeği ayırdığımda 2 ilmeğim kalıyor. Bunları da normal örüyorum. Çünkü bana 3'ünü birlikte almam gereken ilmek lazım. Kol tarafında daha fazla hani kesmiş oluyorum. 2 kere kesme işlemi yapıyorum. Öndeki kesmeyi bırakıyorum artık. Önde kesme yapmıyorum. Böyle devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmeğim var. Burada tekrar kol tarafından bir kesme daha yapacağım. 11 ilmeğe indireceğim. Ya bir de ilmeklere çok takılmayın arkadaşlar. Birisini fazlaysa eğer hemen üçünü bir alın, eksiltin. Yani ilmeğe çok takılmayın. Benimki 12 kaldı, benimki 13 kaldı veya bedeninize göre yapacaksınız. 11 değil daha fazla olacak sizinki. Orada artık biraz kendinizi ölçerek devam etmelisiniz. Hani çok sayıların aynısına kitlenmeyin. Şimdi evet. Şimdi arkadaşlar 5 tane ördüm. İpliğimi öne aldım. Yine üçünü birlikte aldım. Bu küçük beden olduğu için böyle. Evet, bu şekilde. Sonra geldim ve 11 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 11 ilmeği örüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bakın şu 11 ilmeğe kaldık şuraya. 18 santim kadar bunu örüyoruz. Ama hani sizin elinize göre 15 olur. Önce arkayı örün isterseniz. Ölçersiniz tam ortasına kadar. Burada ilmekleri kapatıyoruz. Bir şerit olacak bu. Hani şuraya sonra dikeceğiz bunu. Bu şeriti. Devam ediyor arkaya doğru. Arkada da aynı işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Arkada aynı. Aynı şekilde kesiyoruz. Burada bir ilmeğimiz bakın burada gözüküyor. Bir ilmek dikişe giriyor araya. Görünümde şu şekilde olacak. Bantı da buraya dikiyoruz. Şimdi gelelim kola. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim kola. 77 ilmek başlıyoruz kolumuzu. Burada 32 santim örüyoruz. Tabii istediğiniz boya göre kendiniz ayarlarsınız. Bizimki biraz kısa, hani çok moda kısa kollar. Aynı şekilde kolda gösterdiğim gibi 6 ilmek kapatıyoruz. Aynı kesmeyi yapıyoruz. Şöyle bakın iki taraftan reglan mantıkla aynısını kesiyoruz. Biraz önce gösterdiğim kesme. Burada 7 santim kalacak. Zaten arkayı ve önleri örmüş olursanız ona göre ölçersiniz. Tam bunun kadar olacak. Buradaki sıra kadar. Buradan da gelen bantı hem kola hem arkanın ortasına kadar dikiyoruz arkadaşlar. Kolda böyle. Hiçbir arttırma yok. Normal örüyoruz. Dümdüz. Arttırma yok. Evet. Hırkamız bu şekilde. Hemen şimdi aynı mantıkla örülen kahverengi büyük hırkanın üzerinden söyleyeceğim sayıları söyleyeyim. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar yakada örmeyerek ilmeği almayı hani bilmeyenler belki göstermediniz demesin diye hemen örmemeyi gösteriyorum. Bu ilmeği örmeden alıyoruz arkadaşlar. Örmüyoruz. Bunu alıyorum örmeden. Hani örerek de bitirebilirsiniz. 2 yöntem var dedim.
Örmeden de. Şimdi burada ilmeği örüyoruz. Bakın böyle örüyoruz. Yine devam ediyoruz. Aynı zırh örgümüze. Bu şekilde. Geliyoruz. Örmeden bırakıyoruz. Bir tanesini giderken örüyoruz. Bu. Evet arkadaşlar, bu hırkada Alize Angora Gold ipliğimizden 4 yumak kullandık. 30 santim ön, 69 ilmek yapıyor. Arkası 57 santim, 119 ilmek. Kollarda 26 santim, 53 ilmekle başlandı arkadaşlar. Kolda arttırma var. Onu göstereceğim. 17 santim düz örüyoruz kolu. 17 santim düz örüyoruz. 17 santimden sonra şurada arttırma yapacağız. Bunu göstereceğim şimdi. Kaç sırada bir arttıracağımız arkadaşlar. Evet, burada da tek fark yakada 13 ilmek sonra üçünü birlikte alıyoruz. Burada 7 ilmek sonra üçünü birlikte alıyoruz. Yani burada bir tık daha kalın şeritlerimiz. Ondan sonra içte kesiyoruz. Yine aynı bu şeridimiz. Her şey aynı. Böyle devam ediyor. Bu şerit bu hırkada 22 santim arkadaşlar. Hani şurada biraz önce göstermiştim ya, sıfırlanınca 22 santim buradan devam edecek. Ama ele göre değişir tabii şurası. Burada 17 santim sonra 17 santim düz örüyoruz. Başta söylediğim ilmek sayısı ile 4 sırada bir arttırma yapıyoruz. 4 sırada bir arttırma yapıyoruz. Arttırmalar 2 ilmek olmalı ki hani şeye denk gelsin, örneği bozmasın. Burada şimdi ilk ilmeği örüyorum. Şu ters ilmekten arttırmamızı yapalım. 1. İlmeği çıkarmıyorum. İpliğimi arkaya atıyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum. 2. Normal, ondan sonra örneğime devam ediyorum arkadaşlar. Anlaşıldı değil mi? Bir ilmeği 2 ilmek yaptım. 4 sıra örüyorum bundan sonra. Yine aynı arttırmayı. 4 sıra örüyorum, yine aynı arttırmayı. İki tarafta. Hem burada hem burada arttırıyoruz. Arttırmada anlaşıldı. Tabii sizler kendi bedeninize göre belki 4 sırada değil 3 sırada bir yaparsınız. Daha çabuk arttırırsınız. 2 sırada bir yaparsınız. Beden çünkü büyürse kendinize göre ölçeceksiniz. Bu arttırma kendinize ölçerek devam edecek. Evet arkadaşlar, Alize Angora Gold simli ipliğimizde de ördüğümüz hırka 2 yumak ve tek kat. İpliğimizi tek kat örüyoruz. Hani 2 kat yapmıyoruz. Yine 3 ve 7 numaralı şiş kullanıyoruz. Burada da arka 123 ilmek, arka 52 santim arkadaşlar. Kol 61 ilmek, 24 santim. Önler 21 santim, 53 ilmek. Burada hiçbir kesinti yok. Dümdüz, bakın dümdüz yaka gidiyor. Böyle örüyoruz ve arkaya diktiğimizde zaten bu ense boşluğu ne kadar kalırsa o kadar kalacak arkadaşlar. Kol evi 23 santim şurası. Burada da kol kesme yok. Kol da dümdüz. Burada arkadaşlar sadece kolda hafif bir düşüklük var. 10 ilmek kesiyoruz, örüyoruz, geliyoruz. 10 ilmek daha kesiyoruz, hepsini birden 10 ilmeği kesiyoruz. Tekrar örüyoruz, geliyoruz. Sonra kalan bütün ilmekleri, şimdi burada bir kol hafif düşüklüğü var, kavisi var. 10 ilmek kesiyoruz, devam ediyoruz örgümüze. 10 ilmek daha dümdüz kesiyoruz, yine devam ediyoruz örgüye. Kalan ilmekleri bir kere de kesiyoruz. Hafif böyle kolu biraz düşürüyoruz ve burada dikiş var arkadaşlar. Tabii arkada da aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi bazı şeyleri böyle üstünden konuşacağım. Çünkü hepsini tek tek örmeye, anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Bunu söyleyerek de yapabiliriz. Evet arkadaşlar, kol için 11 kere arttırıyoruz. 4 sırada bir aynı gösterdiğim arttırma şekliyle arttırıyoruz. Dümdüz kapatıyoruz. Buraya dikiyoruz. Lastik isterseniz 4 numara 4 milimlik şişle istediğiniz kadar lastik örebilirsiniz. Veya hiç lastiksiz de yapabilirsiniz. O da çok güzel olur. Hiç lastiksiz tavsiye ederim. Lastik olmayabilir. Bir ters bir düz lastik yapıldı buna. Bu da bir fikir olsun diye sizlere gösterdik. Şöyle de ekrana kağıdını yansıtayım arkadaşlar. Bu kağıt üzerinden ölçülerini alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu da böyle hırka yelek tarzı bir çalışma. Böyle kısa belde crop bir çalışma. Burada da 4 milimlik şiş ile lastik örüyoruz. 9 santim yüksekliğinde 35 sıra, 22 santim eninde 61 ilmek, 4 milimlik şişle başlayabilirsiniz. Sonra yine 3 ve 7 numaralı şişlerle zırh örgüyü gösterdiğim gibi zırh örgü öreceksiniz arkadaşlar. Şuradan yukarıya kadar 31 santim. Yine şurası 32 santim. Burada dikiş yok omuzda.
Şimdi örgüyü örüyoruz. Hafif şurada bir kol evinde kademeli arttırma var. Bu kademeli arttırma 10 ilmek örüyoruz. 10 ilmek atıyoruz kenara, örüyoruz, geliyoruz. 10 ilmek daha atıyoruz. 10 geliyoruz, örüyoruz. 10 ilmek daha ilave. Bu şekilde ilave ediyoruz. Sonra da kalan 20 ilmeği ilave ediyoruz. 10, 10, 10 ve 20. 10, 10, 10 ve 20 ilmek. Böyle bir kol boyu. İsterseniz daha da tabii uzatabilirsiniz. Örüyoruz. Bakın arkaya geçiliyor. Burada yaka kesimi. 8 ilmek birden kesiliyor. Sonra 3 ilmek, 2, 1, 1, 1, 1. Bu oyuntuyu yapıyoruz. 12 sıra. Burada örüyoruz. Düz örüyoruz 12 sıra. Sonra ense için, evet arkadaşlar, sonra 47 ilmek arka için ilmek atıyoruz. Burayı da örüyoruz. Bütün iki örgüyü aynı şişte topluyoruz. Ve komple örmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar, bakın omuzda dikiş yok. Buradan arkaya dönüyoruz. Böyle komple örüyoruz. Aynı şekilde bitirirken de tabii burada arttığımızı artık yavaş yavaş buradan keserek, yani 20 ilmek, sonra örüyoruz, geliyoruz. 10 ilmek kesiyoruz, örüyoruz, geliyoruz. 10 ilmek kapatıyoruz. Bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Arkada yine lastiğinde örerek bitiriyoruz. Bunlar size model fikri olsun diye gösterdik. Hani aslında bizim bir videoda anlattığımız model bir tanedir. Ama örgü bilenler eminim ki yapacaklar. Evet, bunun kağıdını da sizlere göstereyim şöyle arkadaşlar. Ve keyifli örgüler diliyorum. Hoşça kalın.